Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da bildiğiniz üzere televizyon ve radyo vergisi var. Şu anki güncel rakamla 18,36 euro. Şimdi bununla ilgili olarak Almanya adeta karışmış vaziyette. ARD ve ZDF ile Deutschland Radio Federal Anayasa Mahkemesi'ne giderek hane başına 19,24 euro her haneden para alınması gerektiğini ifade ediyorlar. Ama hükümetin ortaklarından CDU, SPD ve Yeşiller buna karşı çıkıyor ve bu da beraberinde büyük bir tartışmaya getiriyor. Şimdi arkadaşlar ben Türkiye'de de biliyorsunuz faturalarda TRT payı diye bir pay var. Şimdi hane başına 18,36 euro her ay alınması ve bu paranın da ARD, ZDF ve Deutschland Radyo'da paylaştırılmasını doğru bulmuyorum. Neden diyeceksiniz? Ben bu vergiye karşıyım bir kere. Bu yayın kuruluşları ne yapıyor? Hükümetin borazanlığını yapıyor. Siz bu yayın kuruluşlarında ARD, ZDF ve Deutschland Radyo'da bugüne kadar hükümeti eleştiren ya da hükümetin almış olduğu kararlarla ilgili olarak muhalifin ya da hükümetin almış olduğu kararlarla ilgili olarak yanlış yaptıklarında bunlar hakkında konuşan bir yorum, bir haber gördünüz mü? Ben görmedim. Şimdi ARD, ZDF ve Deutschland Radyo'da yaklaşık 50 bin kişi çalışıyor. 50 bin. Bakın ben 25 yıllık televizyoncuyum, yayıncıyım. 50 bin kişi ne demek biliyor musunuz? Siz en az 50 tane televizyon kurarsınız bu sayıyla. En az 50 tane. Evet. 1000 tane de radyo kurarsınız. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Bu medya şirketlerini, devlete ait olan medya şirketlerini birer istihdam merkezi haline getirmişler. Herkese kadro vermişler, iş vermişler. 50 bin kişi 3 tane yayın kuruluşunda ne demek biliyor musunuz? Siz bu insanların maaşlarını ödüyorsunuz demektir. Zaten bu vatandaştan toplanan televizyon ve radyo vergisinin çoğu %80'i maaşlara gidiyor. 50 bin kişi arkadaşlar. Korkunç bir rakam. Bakın ben size Türkiye'deki televizyonlardan örnek vereyim. Show TV'de Türkiye'nin en büyük televizyon kanallarından bir tane çalışan kadrolu sayısı 170. 170 kişi. Kanal D'de çalışan kadrolu sayısı 200. Star'da çalışan personel kadrolu sayısı, yayıncı sayısı 160. Arkadaşlar TRT'de 9000 kişi. TRT de zaten ayrı bir çiftlik. 9000. Arkadaşlar istihdam oluşturmak için, birilerine iş vermek için buralara doldurmuşlar. Hiç kimse de çıkıp Almanya'da şunu demiyor. Demiyor ki ya arkadaş bu ARD, ZDF ve Deutschland Radyo'daki bu yaklaşık 50 bin kişi ne iş yapıyor? 50 bin kişinin yayına etkisinin olması mümkün değil. Bunun en az 1/4 yatıyor demektir. En az 1/4. Korkunç rakamlar arkadaşlar. Yani bu vatandaştan alınan televizyon, radyo vergisi inanılır gibi değil. Bakın haberde ne deniyor? Bilindiği gibi bu yılın Ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde 17,5 euroluk radyo ve televizyon harcına aylık 86 sent zam yapılması istenmiş, ancak Saksonya-Anhalt eyaletinin geçen yıl Aralık ayında veto etmesi nedeniyle zam toplanamamıştı. Saksonya-Anhalt eyalet hükümetini oluşturan SDU, SPD ve Yeşiller harca yönelik zam konusunda anlaşılamadığı için eyalet parlamentosunda harç artışına onay verilmemişti. Bunun üzerine ARD ve ZDF ile Deutschland Radio Federal Anayasa Mahkemesi'ne giderek itirazda bulunmuştu. Almanya'da televizyon ve radyo vergisine yapılacak zam 3 aşamalı olarak belirleniyor. Buna göre ilk önce kurumlar ne kadar gelire ihtiyaç duyduklarını rapor ediyor. Ekonomi uzmanları, hukukçular, medya ve siyaset bilimcilerinden oluşan denetleme komisyonu kurumların taleplerini inceleyip tavsiye kararı alıyor.
Komisyonun tavsiyesi ise daha sonra eyalet başbakanlarının onayına sunuluyor ve ardından eyalet parlamentosunda onaylanıyor. Son zam belirlenmesinde kurumlar aylık 19.24 euro talep ederken komisyon 18.36 euroya arttırılması yönünde tavsiyede bulunmuştu. ARD ve ZDF ile Deutschland Radio ayaklanıyor. Diyor ki neden 19.24 euro değil de 18.36 euro? Şimdi ben arkadaşlar bu olayda görüyorum ki bu medya şirketleri vatandaşı esir almış. Bu aradaki yaklaşık 80 centlik parayı ZDF, ARD ve Deutschland Radio tutturuyor. Bize niye vermiyorsunuz diyor. Bunun Türkçe meali bu. Bir de mahkemeye gidiyorlar. Federal Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorlar. 50 bin kişiyle siz ne iş yapıyorsunuz diye soran yok ama Almanya'da. Hiçbir tane kuruluşta, bu diğer medya şirketlerinde, sosyal medyada falan hiç kimse de bunu eleştirmiyor. 50 bin kişi çalışıyor arkadaşlar. Bu 3 tane yayın kuruluşunda. Radyoda 6 bin kişi var sadece. Deutschland Radio 6 bin. Yayıncılıkta bu rakamlar yok arkadaşlar. Bunların yani bu radyoda çok net söylüyorum size Almanya'nın her noktasında olsa en fazla 200 kişiye ihtiyaç var. Her şey dijital zaten. Gerek yok ki. Uzaktan yapıyorsun çoğu işi artık. En fazla 200 kişiyi çalışabilecekken 6000 kişiye kadro vermişler. Onun için bizden bu vergileri alıyorlar. Bu adamların maaşlarını ödemek için. Bunun başka bir şeyi yok. Hiç kimse beni kandıramaz. Gelsin karşıma bir tane bu ZDF, ARD, Deutschland Radyo'da birisi anlatsın bana 6000 kişinin sadece radyoda 6000 kişinin iş yaptığını. İş yapan 100 kişiden fazla yoktur. Geriye kalan 5900 kişi sadece maaş alıyordur. Hani bankamatik maaşları var ya bunlar da Almanya'nın bankamatikçileri. Hemen ay başında maaşı çek. Korkunç rakamlar arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Türkiye'deki orman yangınları halen devam ediyor. Bununla ilgili olarak Almanya'daki vatandaşlarımızdan bir yardım kampanyası var. Bunu size duyurmak istiyorum. Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan Türk esnafı orman yangınları nedeniyle kardeş kent Antalya'ya yardım için harekete geçti. Can Restoran, Can Süpermarket, Mevlana Restoran ve Öztat Döner Manavgat için müşterek bir yardım kampanyasına imza attı. Yardımların 14 Ağustos'a kadar firmalara teslim edilmesi istenirken özellikle çocuk bezi, her türlü hijyen ürünleri, havlu, çorap, ayakkabı, tişört, iç çamaşırı ve evcil hayvan mamaları istendi. Toplanan malzemeler belge karşılığında Manavgat Belediyesi'ne teslim edilecek dendi. Bununla ilgili olarak da bir broşür var. Şu yazıyor. Türkiye'deki orman yangınlarında mağdur olanlarla dayanışma kampanyası 16 Ağustos 2021 tarihinde Nürnberg'den kardeş şehir Antalya'ya bir tır dolusu dayanışma göndereceğiz diyor. Katkıda bulunmak isteyenler malzemeleri kampanyayı düzenleyen işletmelere 14 Ağustos 2021 tarihine kadar teslim edebilirler. Öncelikle talep edilen malzemeler çocuk bezi, her tür hijyenik ürünler, havlu, çorap, ayakkabı, tişört, iç çamaşırı, evcil hayvan mamaları. Malzemeler belge karşılığında Manavgat Belediyesi'ne teslim edilecektir. Katkıda bulunanlara teşekkür ederiz deniyor. Can Restoran, Can Süpermarket, Mevlana Restoran, Öztat Döner. Evet, Nürnberg ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımıza da duyurulur.